Hepimizin hayatında kendimizi haklı çıkarmak için bir başkasını suçladığımız anlar mutlaka olmuştur. Belki bir tartışma sonrası, belki bir ilişkinin enkazında, belki de sadece yalnız kaldığımızda. O sessiz anlarda içimizdeki avukat ayağa kalkar ve savunma yapmaya başlar. Bu onun hatası. Beni bu noktaya o getirdi. Ben sadece kendimi koruyordum. Peki ya suçlu olduğuna inandığımız kişinin aynadan bize bakan yüz olma ihtimali? Ya sevdiğimizi sandığımız insanlara aslında biz kendimiz zehir içiriyorsak? Ya ilişkilerimizin batmasının nedeni karşımızdakinin rüzgarı değil de bizim içimizdeki kasırga ise? Ben Mustafa Çay. Bugün pek çoğumuzun yüzleşmekten kaçtığı ama sorması gereken en zor soruyla yüzleşeceğiz. Ya bu toksik ilişkide asıl toksik olan bensem? İnsanlar sorunlu bir ilişkiyle baş etmeye çalışırken genellikle hep diğerlerinden şikayet ederler. Annem narsist, eşim manipülatif, patronum psikopat. Fakat nadiren de olsa sessiz bir fısıltıyla bir itiraf gelir. Peki ya ben de onun yaptıklarını yapıyorsam? Eğer şu anda kendi davranışlarınızı sorgulamaya başladıysanız, kendinizi suçluluk batağına gömmeden önce şunu bilin. Bu sorgulama zaten değişimin başlangıcıdır. Çünkü bir narsist asla ben narsist miyim diye sormaz. Bir psikopat kendi empati eksikliğini merak etmez. Fakat siz şu anda belki de yıllardır taşıdığınız o ağır yükü ilk kez fark ediyorsunuz ve bu da değişim için muhteşem bir farkındalık demektir. Bir ilişkinin içindeki zehri tespit etmek, havadaki karbon monoksiti solumak gibidir. Renksiz ve kokusuzdur ama insanı sessizce boğar ve öldürür. Ama o zehirli ve görünmez gaz çok net izler bırakır ve belirtiler gösterir. Bir volkan düşünün. Dışarıdan sönük bir dağ gibi görünür ama içi sürekli kaynar. Bazen biz de böyle hissederiz. En ufak bir söz, bir bakış, bir jest bizi ateşler. Sevdiklerimiz bizimle konuşurken sanki bir bomba imha uzmanı gibi hangi teli kesmeliyim acaba endişesiyle hareket ederiz. Kronik öfke bir kişilik özelliği değil, içsel bir fırtınanın dışa vurumudur. Belki çocukluğunuzda öfkeniz kabul görmedi ve bastırıldı. Belki anne babanız öfkelerini sizin üzerinize yağdırdı ve siz de bu dili öğrendiniz. Ama nedeni ne olursa olsun bugün sevdiğiniz insanlar sizinle vakit geçirirken sürekli tetikte olmak zorunda kalıyorsa bu önemli bir kırmızı bayraktır. Bir diğer işaret iğneleyici sözler, yani mizah kisvesi altında saklı bir kin olabilir. Mizah birini küçültmek için kullanıldığında artık mizah değil, kasıtlı bir saldırı olur. Eşinizin kilosundan, arkadaşınızın mesleğinden, kardeşinizin yaptığı seçimlerden hep şaka yaparak ya da aşağılayarak söz ediyorsanız bu alaycılık zırhını sorgulamanın zamanı gelmiştir. Gerçek mizah birlikte güldürür. Zehirli olan mizahta ise biri gülerken diğeri genellikle üzülür. Biri hata yaptığında genellikle bir hakim gibi davranır mısınız hiç? Bunu unutmayacağım. Bedelini ödeyeceksin. Sen bunu hak ettin gibi cümleler dilinizde dolanır mı? İlişkiler bir mahkeme salonunda yaşanmaz. Cezalandırma ihtiyacı genellikle kendi içimizdeki adalet arayışının çarpık bir yansımasıdır. Belki çocukken size yapılan haksızlıklar cezasız kalmıştır. Belki sizden hiç özür dilenmemiştir. Şimdi de siz o unutulmamış acıları bugünkü ilişkilerinize fatura ediyor olabilirsiniz, kim bilir. Onun kimlerle görüştüğünü, ne zaman nerede olduğunu, mesaj kutusunu, kimleri takip edip kimlerin gönderilerini beğendiğini, bunları sürekli paranoyak bir biçimde kontrol ediyor musunuz? Seni sevdiğim için bunları yapıyorum diyerek bu abartılı davranışları meşrulaştırıyor musunuz? Elbette birbirimizin hayatı hakkında bilgi sahibi olmamız ve her detayı şeffaf bir biçimde paylaşmamız önemli ama burada abartılı, takıntılı ve hatta paranoyakça bir kontrolden söz ediyorum. Kontrol tek başına bir sevgi göstergesi değildir. Abartılı ve takıntılı kontrol, güvensizliğin ve kendi içsel kaosunuzun dışa vurumudur. Bir bağın güçlü olması zincirlerle değil, güvenle ve saygıyla ölçülür. Beni gerçekten seviyor musun? Eğer seviyorsan kanıtla. Neden geç kaldın? Bu saate kadar neredeydin? Onu neden Instagram'dan takip ettin? Sevdiklerinizi sürekli bir güvence ve onay testine mi tabi tutuyorsunuz? Bu aşırı güvensizlik karşıdakinden değil, kendi içimizdeki dolmamış boşluktan kaynaklanır genellikle. Bir insan ne kadar kanıtlarsa kanıtlasın, siz o iç boşluğu doldurmadığınız sürece hiçbir şey size yetmeyecek ve güven vermeyecektir. Hayır, sen yanılıyorsun.
Lafımı kesmeden sonuna kadar dinle. Bu da bir başka toksik belirti. Sizin dışınızda başka birilerinin de bir fikri, bir bakış açısı olabileceği düşüncesi sizi rahatsız ediyor mu acaba? Tartışmalarda amacınız anlamak mı, kazanmak? Aşırı inatçılık ve yargılayıcılık, empati ve esneklik yoksunluğunun işaretidir. Dünyayı siyah, beyaz gibi kategorilere ayırmak, karmaşıklıkla başa çıkmanın zorluğundan kaçmaktır. Fakat gerçek hayat gri tonlarla da doludur. 0 ve 1 arasında uçsuz bucaksız sayılar vardır, unutma. Beni sevseydin bunları yapmazdın. Senin yüzünden mutsuzuz. Bana bunu nasıl yaparsın? Suçluluk duygusuyla yapılan manipülasyon en sinsi silahlardan biridir. Çünkü karşınızdaki kişi sizi mutlu etmek için kendini feda eder, sınırlarını ihlal eder, kendi ihtiyaçlarını yok sayar ve siz bu fedakarlığı sevgi olarak yorumlarsınız. Bir diğeri de tek yönlü aşk, tek yönlü çaba, tek yönlü anlayış ve tek yönlü nokta nokta diye devam eden uzun bir liste. İlişkilerinizde hep siz mi merkezdesiniz? Duygusal destek, zaman, enerji hep size mi akıyor? Peki karşı tarafa aynı ilgiyi gösteriyor musunuz? Ben merkezcilik sadece narsistlerin değil, farkında olmadan kendi dünyasına hapsolmuş birçok insanın özelliği ve sorunu. Eğer bir arkadaşınız size sorunlarını anlatırken araya girip bak bak benim başıma çok daha kötü bir şey geldi diyerek konuyu kendinize çeviriyorsanız bu da çok ciddi bir toksik uyarı olabilir. Onlar beni üzmeden ben onları üzmeliyim. Bu zihniyetle mi yaşıyorsunuz acaba? Bir sorgulayın bakalım. Sizin için her insan potansiyel bir düşman, her yaklaşma bir zafiyet, her samimiyet bir risk mi? Bu saldırgan dünya görüşü genellikle geçmişte yaşanmış ihanetlerin bir sonucu olabilir. Fakat bugün sizi yaralamayan insanlara karşı bir savunma duvarı kurmak aslında onları değil, kendinizi hapsetmektir. Ve sessizlikle cezalandırmak. Söylediğiniz sözleri inkar etmek, suçu karşı tarafa atmak, duygusal şantaj yapmak. Bunlar da bir ilişkide kullanılan diğer psikolojik bombalardır. Şimdi bu listeye baktıktan sonra kendinizde birkaç özellik fark ettiyseniz panik yapmayın. Çünkü bu davranışlar kötü bir insan olduğunuz anlamına gelmez. Bunlar genellikle bazı sebeplerden dolayı kaynaklanır. Örneğin çocukluk yaraları, ilk ilişkimiz ebeveynlerimizle olan ilişkimizdir ve bunlar da ilk toksik ilişkilerimizdir. Eğer bu ilişki sağlıklı değilse toksik davranış kalıplarını o dönemde öğrenmiş olabiliriz. Sürekli eleştirilen bir çocuk büyüdüğünde başkalarını eleştirerek kendi değersizlik hissini bastırmaya çalışır. Duygusal olarak ihmal edilen bir çocuk yetişkinliğinde aşırı kontrolcü olabilir. Aşırı koruyucu bir ailede büyüyen çocuk özgürlük korkusu yaşayarak partnerinden nefes aldırmaz. Bazen bu toksik davranışlar kişilik bozuklukları gibi çok daha ciddi durumların belirtileri de olabilir. Eğer bu davranışlar yaşamınızın her alanını kapsıyorsa ve yıllardır devam ediyorsa lütfen bir profesyonel destek alın. Kronik depresyon bir insanı sürekli savunmada olmaya iter. Yoğun anksiyete kontrol ihtiyacını tetikler. Bu durumlar beyindeki kimyasal dengesizliklerden kaynaklanır ve gerçekten ciddi bir profesyonel müdahale gerektirir. Peki şimdi ne yapabiliriz? Kendinizi tırnak içinde toksik biri olarak etiketleyip bir köşede ağlayacak mısınız? Tabii ki hayır, bunu asla yapmayın. Çünkü farkındalık değişimin ilk adımıdır. Bugünkü davranışlarınızın köklerini anlamak için geçmişinize bakmalısınız. Bir arkeolog gibi kazı yapmalısınız gerekirse. Bütün bunlar neyin tekrarı diye sorabilirsiniz örneğin. Hangi durumların üzerini kapattınız? Onlar tekrar gün yüzüne çıktı. Terapistinizle birlikte o eski katmanlara, unutulmuş anılara, işlenmemiş acılara erişerek yüzleşebilirsiniz. Buradaki amaç suçlu aramak değil. Babam bana kötü davrandı, o yüzden ben de eşime kötü davranıyorum demek bir açıklama olabilir belki ama asla bir mazeret olamaz. Geçmişi anlamak önemlidir. Fakat geçmişte takılıp kalmak bugünkü ilişkilerinizi zehirlemek için bir bahane olamaz. Davranışlarımız düşüncelerimizin eseridir. Düşüncelerimiz ise çoğunlukla çarpıktır. Örneğin kıtlık zihniyeti diyebileceğimiz zehirli bir kalıbı ele alalım. Bu zihniyete göre dünyada her şey kıttır. İyiler asla kazanmaz. Çok laf yalansız, çok mal da haramsız olmaz. Bir başkasının kazancı sizin kaybınızdır. Arkadaşınız terfi alınca üzülürsünüz çünkü sanki o terfi sizin hakkınızdan çalınmıştır. Ama bu çarpık mantığı şu sorularla çürütebiliriz. Dünyada sadece tek bir seçenek mi var? Arkadaşım terfi almasaydı
Gerçekten bu bana mı verilecekti? Onun başarısı benim başarısızlığım anlamına mı geliyor? Bu mantıksal sorgulamalar kendinize anlattığınız hikayeleri birer birer yıkar. Eğer duygularınız sizi boğuyorsa, kontrolden çıkan bir çocuk gibi sizi içinizde koşturuyorsa, öfkenizi bir dalga gibi görmeye çalışın. Dalgalar gelir, yükselir, durur ve diner. Eğer o zirve anında tepki vermeden beklerseniz dalgalar gelip geçer ve siz de ayakta kalırsınız. Değişim çoğu zaman kolay olmaz, evet. Özellikle yılların katılaşmış alışkanlıklarını kırmak bir mermeri kırmak gibidir. Acıtır, zaman alır, sabır gerektirir fakat imkansız değildir. Bir tırtıl kelebeğe dönüşürken kozanın içinde tamamen erir, eski formu kaybolur. Bu süreç acı verir belki. Kozanın içerisi karanlıktır. Ama o karanlığın sonunda tırtıl uçma yeteneğiyle yeniden doğar. Belki siz de şu anda o kozanın içindesiniz. Belki eski benliğinizi terk etme acısı yaşıyorsunuz. Belki de değişirsem ben olmaktan çıkarım korkusu yaşıyorsunuz. Fakat değişmek benliğinizi kaybetmek demek değildir. Değişmek olmak istediğiniz kişiye evrilmektir. Carl Jung'un ünlü bir sözü var. Bilinç dışınızı bilinç haline getirmediğiniz müddetçe o sizin hayatınıza yön verecek ve siz de buna kader diyeceksiniz. Buraya kadar dinlediyseniz artık bilinç dışınızı bilinç haline getirme sürecine de başladınız demektir. Bu otomatik pilottan çıkma sürecidir aynı zamanda. Artık neden hep aynı şeyler başıma geliyor diye sormazsınız. Çünkü cevabı artık biliyorsunuz. Kendi karanlık yönleriyle tanışmak belki de bir insanın atabileceği en cesur adımdır. Çünkü başkalarını suçlamak kolaydır. Kendinizi affetmek, anlamak ve değiştirmekse gerçek bir kahramanlık gerektirir. Aynadaki o yabancıyla barışın lütfen. Çünkü o yabancı aslında siz değilsiniz. O travmalarınızın, yaralarınızın, korkularınızın maske takmış bir hali. O bir gölge. Maskeyi çıkardığınızda altında gerçek yüzünüz var. Ve o yüz sevmeyi, sevilmeyi, güvenmeyi ve güvenilmeyi hak ediyor. Ve işte değişim de tam o anda başlıyor. Yani şimdi.